Merhaba güzelliklerim. Benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size bu güzellikle geldim bugün. Bakın böyle çok güzel bir model de hazırladım ve yine şirinmiş şirin bir yeleğimiz oldu. Baklava desenleri var bakın böyle. Şu şekilde etek kısmını da bakın fıstıklı yaptım ve fıstıklı baklavalı bir yeleğimiz oldu. Çok güzel bir yelek. İnanın ki ördüğünüze değecek ve yine tabii kolay ve pratik bir şekilde size anlattım. Şöyle göstereyim. Bu yeleklerimiz 6 aydan 1,5-2 yaşa kadar olur. Bakın bir de şöyle mavisini yaptım. Mavi olanı da göstereyim. Biraz büyük oldu bu. Biraz daha kalın bir iple yaptım. Ve bakın bu da böyle duruyor. Ve size bugün bunu anlatacağım. 2 tane ipinizin olması gerekiyor. İpinizin kalınından ya bere yaparsınız ya da patik yaparak kombinleyebilirsiniz. 2 tane ipten ikinciyi de kullanıyoruz. Hadi o zaman ne yapalım? Bu güzelliği birlikte örmeye başlayalım. Evet, önce tığımızla ipimizi birleştirelim ve zincir çekmeye başlayalım. Böyle uzun bir zincir çekin. 90-95 tane kadar bir zincir çekin. Fazlasını keser atarız. Çünkü zincirin üzerine kuracağım. Kolayca yapmış olacağız. Çekelim şimdi uzun bir zincir. Şöyle bakın çektim. İnanın ki saymadım. Şimdi tığımın üzerine ipimi aldım. Dördüncü zincire batarak bir trabzan yaptım. Bu zincirimizi de sayacağız. Yani burada bir trabzan bu. Bu yaptığım 2. Sıradaki zincirime batırdım. 2 telinden alarak bir trabzan yaptım. Sıradaki zincirime bakın böyle 16 tane bu şekilde yapacağım. 2, 4, 6, 16 tane olana kadar öreceğim. 16 tane yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Son battığım trabzanın battığım yere batıracağım. Bakın buraya batırdım ve buraya bir tane trabzan yaptım. Burada önü yapmış olduk 16 tane ile. Şimdi kol için 14 tane yapacağız. Bir taneyi bu aynı yere batarak yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şöyle 13, 14. Bakın 14 tane de kol için ayarladık. 2 zincir, 1, 2 zincir. Yine son battığım trabzanı battığım yere batırdım ve bir tane yaptım. Bakın burada bir V oluşturdum. Şimdi buraya 22 tane yapacağız bununla birlikte. Arka burası da arkayı yapacağız. 2, 22 tane trabzan yapacağım. Evet, 22 tane de arka için yaptık ve geldik ikinci kolu yapmaya. 2 zincirimi çektim ve yine ne yapıyorduk? En son battığımız trabzana batıp 14 tane trabzan yapıyoruz. Birinciyi yaptım. 14 tane yapacağım şimdi. 3, 4, 5, 14 tane ikinci kol için 2 zincir, 1, 2 zincir ve yine son battığım yere batırdım. Trabzanımı yaptım. 16 tane trabzanımız olacak. Birinciyi yaptık. 16 tane ile de ikinci önü ayarlamış olacağız.
16 tane yapıp geliyorum. 16 taneyi yaptım ve ikinci önü de tamamladım ve burada zincirim fazlası kaldı. Şimdi ne yapacağım burada? Şuradan sayacağım. 1, 2, üçüncüye makasımın ucunu taktım. Tek kanadını kestim mi? Bakın şunu aldım. Burayı da sıkıca çektim ve kapattım. Şöyle. Bunu da kenarını tığlarken kaybedebiliriz. Ya da burada iç kısımda saklayarak devam edersiniz. 1, 2, 3. Çevirdim örgümü. Şimdi bu zincir bu trabzanın. Bakın. Birinci boşluğun. Bunu trabzan olarak kullanacağız. İkinciye batırarak trabzanlarımı yapmaya başlayacağım. Hepsine birebir batacağız. Bu kısımlarda hiçbir işlem yapmıyoruz. Birebir batarak zincir olan yere kadar örüyoruz. Evet. Zincirime kadar olan yere geldim. Şimdi burada bu zincirin içine 2 tane trabzan. 1, 2. 2 zincir. Tığım ipimi aldım. Aynı boşluğun içine 2 tane daha. 1, 2. 4 tane artırma yapmış oldum. Bu aradaki boşluğa birebir batarak öbür 3 tane kalan zincirli yerime de aynı işlemi yapacağım. Bu sırada 16 tane artırma yapmış olacağız. Bir kere daha göstereyim. Birincide ne yaptıysak geriye kalan 3 tane de aynı işlemi yapıyoruz. Burada bir kere daha göstereceğim. Bak. Boşluğa geldim. Zincirli boşluğuma. Zincirin içine 2 tane trabzan. 1 ve 2. 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan. Yine 4 tane artırmış oldum. Şimdi buraya birebir batarak buna da aynısını yaparak sıramızı tamamlayacağız. En sona geldiğimizde bakın burada dedik ki bu zincirimizi de trabzandan sayacağız. Bu zincirin tepe noktasına batırıp bir trabzan yaptım. Şu an şuradaki sayım 16 oldu. Bununla birlikte 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Ve yine zincir olan yere kadar bu kısma birebir batacağım. Birinciyi bıraktım. İkinciden devam edeceğim. Oraya kadar birebir batalım ve örelim. Evet. Bu sıramızda bir trabzan, bakın 1, 2 zincir, bir trabzan. 2 tane artırmış oldum. Bir alt sırada 4, bunda 2. Ve yine öbür 3 yere de aynı işlemi yaparak sıramı tamamlayacağım. Şöyle göstereyim bakın. Öbür üçüne de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapacağız. Evet. Bakın. 1, 2, 3. sıramızı da bu şekilde oluşturduk. Bundan sonrası tekrarlı olacak. Nasıl tekrarlı? Çevirdim. Şimdi yine zincirli olan yere kadar gelelim, göstereceğim. Bu aralar sadece birebir batmalı. Evet. Şimdi burada ilk artırma yaptığımızda 4 tane artırmıştık. Burada 2 tane artırdık. Şimdi 4 artıracağız. 2 trabzan, 1, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bir sırada 4 tane,
Bir sırada 2 tane, bir sırada 4 tane. Bunun üstündeki sırada 2, bunun üstündeki sırada 4 olarak artıracağız. Yani 4, 2, 4 olarak bu şekilde artırmalarımızı tamamlayacağız. Toplamda 10 sıra örüyorum ben. Mesela bir iki yaş daha büyütmek isterseniz eğer 11 sırada 11. sırada yine bu şekilde dörtlü artırırsanız mesela 2 yaş için yaparsınız. Bu büyür. Çünkü 16 tane artırma birden eklemiş olacağız ve bu da yeterli bir sayı olacak. Ama 6 aydan 1,5 yaşa kadar bu benim anlattığım yelekler olur. Hatta çocuk büyür, yelek de büyür. O da ayrı bir konu. İsterseniz 11. sırayı, 12. sırayı ekleyerek büyütebilirsiniz. Yaka kısmı 3 yaşa kadar olur. Şimdi 10 sıra örüp geleceğim. 4, 2, 4, 2, 4 olarak 10 sıramı tamamlayacağım. 10. sıramızda 4 tane artırmış olarak tamamlayacağız. Yani 10. sıramız dörtlü artırmaya denk gelecek. Umarım anlatabildim. Şimdi 10 sıramızı örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar. Robam hazır. Gördüğünüz gibi böyle fıstık fıstık bir yeşille çok güzel olacağını düşündüğüm örneğimi yaparak devam edeceğim. Şimdi kalın tığıma geçiyorum ve hem kol ayrımını yapacağım hem de örneğimin zeminini ayarlayacağım. Şöyle tığımı takayım. Şurası sökülmüş. Bakın şimdi en kolay şekliyle yine ne yapacağız? Devam edeceğiz. 1, 2, 3. Şöyle yaklaştırayım bakın. Burada 3 tane biye yeri yapacağım. 1, şu da 2. Baştakiyle birlikte 3 oldu. Bize 3 tane yetiyor. Şimdi burada bir zincir çektim. Bakın tığma ipimi aldım. Atlamadan hemen önündekine batacağım ve buraya 5 tane yapacağım. 1, sıradaki 2, sıradaki 3, sıradaki 4, sıradaki 5. 5 tane yaptım. Bir zincir çektim. Ve burada şimdi atlayacağım. Sadece şurada atlamadım. Bir tane trabzan bırakıp ikinciye batırıp yine 5 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane. Bir zincir. Bir atladım. İkinciye batırdım. 5 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir. Bir atladım. İkinciye batırdım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane. Bir zincir. Bir atladım. İkinciye geldim. 1, 2, 3. Şimdi zincirime geldim. Bakın burada 2 tane daha yapacağım buraya. 5'e tamamlayacağım burayı. 4 ve 5 yaptım. Bir zincir çektim. Kolu bakın getirdim. Katladım. Ve şimdi buranın içine yine 2 tane trabzan yapacağım. 1, 2. Önündekinden 3, 4 ve 5. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Öbür kol ayrımına kadar bu işlemi yaparak gideceğiz. Öteki kol ayrımıma geldiğimde bakın benim burada 4 tane oldu. Şuradan da bir tane yaparak burayı da 5 dedim. Yani ayarlama yaptım. Bir zincir çektim. Kolumu katlayıp şimdi buraya yine burada yaptığım gibi bakın öbür kolda yaptığım gibi içine
2 tane yapacağım. Şöyle. Ve yine önündekinden 3, 4, 5. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Sıramın sonuna bu şekilde ilerleyeceğim. Bu şekilde sıramız tamam. 1, 2, 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Şimdi bu kenardaki 3 taneyi sabit yapacağız. Birinciye batmıyoruz her zamanki gibi. İkinciye 1, 2, burası da 3. Bakın şöyle zincirimle birlikte 3 tane oldu. Bu sırada tekrar yapacağız. Yani birebir aynısını. Bir zincirimi çektim. Bu beşlilerin tepesine birebir batıracağız. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir. Öbür trabzanlara geldim. Bir alt sıranın aynısı. 5 trabzan bir zincir, 5 trabzan bir zincir olarak sıramı tamamlayacağım inşallah. Bir zincir. Böyle bakın şu şekilde. Tekrar sıramı da yaptım. Bakın 2 sıra oldu. Şimdi bir zincir. Bu sıramızı sık iğne ile başlayacağız. Bir taneye başladım. Bakın 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Evet. Bir zincir çekelim. Bir zincirimi çektim. Tığıma 1, 2 defa sardım. 1, 2, 3. trabzanımın bakın alttaki 3. trabzanına 2 sıra halinde ördük ya. Alttaki beşlinin 1, 2, 3. trabzanı tığımın üzerine aldım. 3 kere de çekeceğim. 1, 2, 3. Bu beşlinin birinciyi bıraktım. İkinciye sık iğne. 1, üçüncüye sık iğne. Dördüncüye sık iğne. 1, 2 defa sardım. Yine bu kullandığım bakın 3. trabzanı tığımın üzerine aldım. Ve 1, 2, 3 defa da çektim. Bir zincir. Öbür beşliğe geldim. 1, 2 defa sardım. 3. trabzanın bakın alttaki 1, 2, 3 trabzanı tığımın üzerine aldım. Ve 1, 2, 3 rahat bir şekilde çektim. Bu beşlinin birinciyi bıraktım. İkinciye 1, 2, 3 sık iğne. 1, 2 defa sardım. Yine 3. trabzanı tığımın üzerine aldım ve 3 defa da yumuşak bir şekilde çektim. Bakın şöyle V'ler oluşturduk. Baklavamızın ilk yarısını yaptık. Bir zincir, bir daha göstereyim. 1, 2 defa sardım. Öbür beşliğe geldim. Alttan 1, 2, 3. trabzanı tığıma aldım. 1, 2, 3. Baştaki 1. trabzanı bıraktım. İkinciye bir sık iğne. Üçüncüye bir sık iğne. 3 tane yaptım. 1, 2 defa sardım. Yine aynı 3. trabzanı tığımın üzerine alıp 1, 2, 3 defa da çektim. Ve böyle bütün sıramızı tamamlayacağız. Baklavalarımızın yarım dilimlerini yaparak sıramı tamamladım. Arka sırada 3 zincir çekerek döndüm. Ve burada yine beşli trabzanlar yapacağız. Önce biyemizi yapalım. 1, şu 2. Kenardakiyle 3 oldu. Bir zincir. Şimdi birebir burada beşli trabzanlarımızı yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle. Bir zincir.
Aradaki bakın bu boşluğu bir zincire atlıyoruz. Buraya geliyoruz. 5 trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle. 5 trabzan bir zincir. Ve sıramızın sonuna kadar bu işlemi yapalım. Evet, sıramız tamam. Şimdi yine ön yüze geldik. Bu yüzde baklavalarımı kapatacağım. 1 2 zincir çektim. Kenara 3 sık iğne yaptım. Bak şöyle. Bir zincir çektim. Şimdi burada 2 tane sık iğne yapacağız beşlimize. 1 2. Tığıma 2 defa sardım. Bakın. Bu birinci şey var. Bakın şu baklavamızın alttaki birinci şöyle boşluğundan takıp üzerine alın. 2 2 bak 2 2 olarak çektim. 1 2 defa sardım. Bu sefer de öbürünü bakın şunu aldım tığıma. 1 2 geriye kalan bakın bir bunda bıraktık. Bir de bunda hepsini birlikte çektim. Ve burada arkadaki bu bir taneyi bırakıp önündekine sık iğnemi yaptım. Önündekine yaptım. Yani burayı yine 5'e tamamlamış oldum. Bakın böyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi ikinciyi yapalım tekrar. Birinci trabzanımın üzerine 1. İkinci trabzanımın üzerine 2. Tığıma 2 defa sardım. Şimdi alttaki bu yaptıklarımıza bakın. Baklavamızın kanatları şunun birincisini tığımın üzerine aldım boşluğundan. 1 2 defa çektim, birini bıraktım. Yine tığıma 2 defa sardım. Bu sefer de ötekini aldım. Bakın. 1 2 defa da çektim, birini bıraktım ve hepsini bir kerede topladım. Arkadan bu topladığımın olanı bıraktım ve son 2 taneye sık iğne yaptım. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Bir zincir çektim. Şimdi öbür beşliğe geldim. Birinciye sık iğne yaptım. İkinciye sık iğne yaptım. Tığıma 2 defa sardım. Alttaki bu yaptığımın bakın çubuklarımın birinciyi boşluğundan aldım. 2 2 olarak çektim. 1 2 defa sardım. Bu sefer de ötekini aldım tığımın üzerine. 1 2 defa çektim ve şimdi geriye kalanı üçünü birlikte aldım. Ve buradan son 2 taneye yine sık iğne yaptım. 1 ve 2. Bakın teyzeleri böyle baklavacıklar oluştu. İşleri de böyle çukur çukur oluyor. Çok güzel duruyor. Sıramızı tamamlayalım. Evet güzellerim, bakın bu sıram da bitti. Ve bir dilim baklavalarımızı oluşturduk. Arka sıramızda sadece beşli trabzanlarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Çevirdim. Ve yine bakın kenar biğimi yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve yine başlayacağım 5 trabzan bir zincir olarak sıramı tamamlayacağım. Arka sırada hep bu işi yapacağız. 3, 4, 5. Ön sıramız sık iğneli, arka sıramız trabzanlı. 5 trabzan, 1 sık iğne. 2, 3, 4 ve 5. Arkada hep aynı şeyi yapacağız. 5 trabzan, 1 zincir olarak sıramı tamamladım ve yine bir zincirimi çekip örgümün düz yüzünü çevirdim. Başta hemen 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3. Şimdi yeni baklavalarımızı açacağız. Bir zincirimi çektim. Tığıma 2 defa ipimi sardım. Şu baklavamızı topladığımız yer. Bakın şurası. Şöyle. Bakın.
Şuradan tığımı taktım ve birinci çubuğumu yaptım. 1, 2, 3 kere de çektim. Arkadaki bir trabzanı bıraktım. İkinciye 1, üçüncüye ve dördüncüye batarak 3 tane trabzanımı, sık iğnemi yaptım. 2 defa sardım ve yine aynı yere, bakın, aynı noktaya batırarak ikinci çubuğumu da yaptım. Şöyle bakın. Bir zincir, 2 defa sardım, öbür beşliğe geldim. Baklavamı topladığım yerin üstüne böyle batırdım. Aldım ipimi, 1, 2, 3 defa da çektim. Beşli trabzanın birinciyi bırakıp ikinciye sık iğne, üçüncüye sık iğne, dördüncüye sık iğne, arada 3 tane sık iğne yaptım. Tığım ipimi sardım ve yine aynı yerden ikinci çubuğumu da çıkartmış oldum. Sıkı çekiyorsanız bunları tığınıza 2 değil de 3 defa sarın. O zaman güzel olur. Bir zincir, bakın, baklavalarımı topladığım yere geldim. 3 defa da çektim ama gevşek çekiyorum ben. Bir trabzan bırakıp ikinciye sık iğne, üçüncüye sık iğne, dördüncüye sık iğne. 1, 2 defa sardım ve bakın yine aynı yerden ikinci çubuğumu da çıkarttım. Bir zincir. Şöyle bakın oluştu. Bundan sonraki sıramızda da kapatacağız. Bundan sonraki sıramızda da açacağız derken bu şekilde örneğimizi tamamlamış olacağız ve yine bir karış boyuna kadar gelene kadar örün. Eğer baklavanız kapanmazsa üzerine ilave edebilirsiniz. Yelek boyunu tamamen, yani kendi tercihimizde, ben bir karışı çok uygun buluyorum. Çünkü 0-1,5 yaşa kadar bu ölçü gayet güzel oluyor. Ben şimdi örgümü tamamlayacağım ve bitişe kadar geleceğim. Hiç sıkmadan örün. 2, 3. Şöyle. Hadi bakalım. Örelim güzel güzel. Evet arkadaşlar, geldik en kolay yerine, kenar tığlamasına. Şöyle bir daha göstereyim güzelliğimi. Bakın çok çok güzel bu. Çok şeker teyzeleri. Şimdi bakın, baklavamı kapattım. Şöyle göstereyim. Şuradan hemen. Şimdi bakın. İsterseniz bu kenarını da tığlayabilirsiniz ama ben bu örnekte sadece etek kısmını tığlayacağım. Buraları tığlamaya gerek görmedim. Bir de aynı eteğini tığladığım şekilde de kollarını tığlayarak bitireceğim. Şimdi bakın, baklavamı kapattığım sıramdayım. Döndürdüm. Arka yüzünü çevirdim. Bu sıramı tamamen sık iğne olarak tamamlayacağım. Ön yüzden tığlamayı yapacağım. Şöyle rahat bir şekilde, hiç sıkıştırmadan örgünüzü, sık iğnelerinizi yapın. Bakın böyle. Şimdi tüm sıramı sık iğnelerden oluşturacağım. Ve eteklerini tığlayarak örgümüzü bitireceğiz. Şöyle bakın. Sıramı tamamladım. 1, 2, 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Bakın şimdi. Hemen ilk birinci boşluğun içine bir sardım. Zincirimin boyu kadar çektim. Bir kere daha sardım. Zincirimin boyu kadar çektim. Hepsini birlikte toplayıp buraya bir tane zincir attım. 1, 2, 3. sık iğneme batırdım. Bakın şöyle. 1, 2, 3 zincir. Sık iğnemi batırdığım yere batırdım. Bir defa sardım. Tekrar bir kere daha sardım. 2. Şöyle tuttum. Hepsini birlikte çektim ve buraya bir zincir attım. 1, 2, üçüncüye batırdım. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3.
Sık iğnemi batırdığım yere batırıp bir defa sardım. Tekrar ipimi aldım. Bir defa daha sardım ve tuttum burayı. Hepsini birlikte çektim ve bir zincir attım. 1, 2, üçüncüye bir sık iğne yaptım. Bakın şöyle. 1, 2, 3. Aynı yere yine batırdım. İpimi uzattım. 2 defa sardım. Sardıklarımı tuttum ve çektim. Bir zincir attım. 1, 2, üçüncüye batırdım. Ve bu şekilde sıramın sonuna kadar bunu yapacağım ve baklavalarımızın fıstıklarını da yapmış olduk. Fıstık baklava, bakın şöyle fıstıklı baklavalarımız oldu. Tamamlayalım. 2, 3. Çok uzun fıstık boyu yapmıyorum. Bakın böyle üçüncü sık iğneme yetecek boyda yapıyorum ki biraz daha sık yapayım, böyle güzel gözüksün diye. Hadi o zaman ne yapalım? Tığlayalım ve gelelim. Evet, sonuna kadar geldim ve burada ipimi kestim. Şimdi arkada ipimizi böyle yedirerek saklayalım iç kısma doğru. Hemen bir kere de bitirmeyin. İpinin ucunun açılma ihtimalini sıfırlayın. Şöyle bakın, yeterli bağlayarak geldim. Şuradan da bir kere daha geçirirsem batıramadım. Evet. İpimin fazlalığını keseceğim. Aynı tığlamayı kol kenarımızdan da yapacağız. Bakın kolun ortadan, tam ortadan şuradan başlayacağım bakın. Şuradan başlayacağım. Aynı şekilde tığlayarak devam edeceğim. Önce tığımı ipime bağladım. Buradan çektim ve buraya bir zincir attım. İpimi içeride yedirdim. Hemen bu bağladığım yere bir fıstık yapıp bağladım. Birinci gözüken trabzana sık iğne ile birleştirdim. Şimdi bundan sonrasını yine aynı. 2 trabzan atlayıp üçüncüye fıstığımızı bağlayacağız. 1, 2, üçüncüye. Şöyle. Bütün kenarını yeleğim. Hırka da yapacaksanız örneğimizi kurarak devam edebilirsiniz. Şöyle. Evet arkadaşlar, yeleğimiz bitti. Şöyle göstereyim. Baklava baklava. İpimi 2 kat yaparak zincir çektim ve pompon aparatıyla da 2 tane pompon yaptım ve örgümü tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle birlikte örersiniz ve birlikte örmeye devam etmek için de bana abone olursanız sizinle birlikte böyle bu cici yeleklerimizi yapmaya devam ederiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.